Merhaba dostlar. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en heyecan verici sayfalarından birini çevireceksiniz benimle. Hazır mısınız? O zaman 1453 yılına, İstanbul'un fethine doğru yolculuğumuz başlasın. Düşünsenize, henüz 21 yaşında bir delikanlı, koskoca bir imparatorluğun başında. Adı Mehmet ama tarih onu Fatih olarak anacak. Bu genç padişahın aklında tek bir şey var. Konstantinopolis'i, yani bugünkü İstanbul'u fethetmek. Fatih Sultan Mehmet bu büyük hedef için inanılmaz bir hazırlık yaptı. Önce Boğaz'ın en dar yerine kocaman bir kale yaptırdı, Rumeli Hisarı. Bu kaleyle Bizans'ın denizden yardım almasını engelledi. Ama asıl bombası dev toplardı. Öyle bir top yaptırdı ki sesi hamile kadınların bile düşük yapmasına neden oluyormuş. Tabii bu biraz abartı olabilir ama topun ne kadar korkunç olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Nihayet 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı. Koca Osmanlı ordusu karadan ve denizden şehri sardı. Ama Bizanslılar da boş durmuyordu. Özellikle Cenevizli komutan Giovanni'nin önderliğinde iyi bir savunma yapıyorlardı. Fatih'in canı sıkılmaya başlamıştı ki aklına müthiş bir fikir geldi. Şimdi size kuşatmanın en çılgın anını anlatacağım. Fatih gemileri karadan yürüttü. Evet, yanlış duymadınız. Koca koca gemileri kızakların üzerine koyup yağlanmış tomruklar üzerinde Haliç'e kaydırdı. Bizanslılar bunu görünce gözlerine inanamadılar. Hatta bir efsaneye göre bu fikir Fatih'e rüyasında gelmişmiş. Kim bilir, belki de öyledir. Bu arada kuşatma sırasında ilginç olaylar da yaşanıyordu. Mesela gökyüzünde gizemli ışıklar görülmüş. Bizanslılar bunu kötüye yorarken Osmanlılar zafer işareti saymış. Bugün bilim insanları bunun muhtemelen bir meteor yağmuru olduğunu düşünüyor. Bir de şehrin koruyucusu Meryem Ana'nın surların üzerinde görüldüğü söyleniyormuş. Fatih bunu duyunca ne demiş biliyor musunuz? Eğer Meryem Ana gerçekten oradaysa bize şehri teslim etmeye gelmiştir demiş. Zekaya bakar mısınız? Gelelim fethin son gününe. 29 Mayıs sabahı Osmanlı askerleri son bir hamleyle surlara tırmandı. Bu sırada Ulubatlı Hasan adında bir yiğit, surların tepesine Osmanlı sancağını dikti. Düşünsenize o anı, yüzyıllardır alınamayan surların tepesinde dalgalanan Osmanlı bayrağı. Şehir düştüğünde Bizans İmparatoru Konstantin'in ne olduğu tam bir gizem. Kimilerine göre savaşırken öldü, kimilerine göre kaçtı. Bu belirsizlik, yıllarca sürecek efsanelerin doğmasına neden oldu. Fatih, şehre girdiğinde doğruca Ayasofya'ya gitti. Rivayete göre kubbenin altında gizli bir haç varmış ve bu haç ortaya çıkarsa şehir tekrar Hristiyanların eline geçecekmiş. Fatih bunu duyunca gülümsemiş ve bu şehir kıyamete kadar bizim olacak demiş. Fetihten sonra İstanbul bambaşka bir şehir oldu. Fatih, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşamasına izin verdi. Düşünsenize, o zamanlar için ne kadar ileri görüşlü bir karar. Bilime ve sanata da çok önem verdi. Hatta İtalyan ressam Bellini'yi ta İstanbul'a getirtip portresini yaptırdı. 15. yüzyılda böyle bir şey, bugün bir Türk liderinin Hollywood'dan yönetmen getirtmesi gibi bir şey. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin el değiştirmesi değildi. Bu olay, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtı. Avrupa'da Rönesans'ın hızlanmasına bile katkıda bulundu. Nasıl mı? Bizans'tan kaçan bilginler, yanlarında bir sürü antik eser ve bilgiyle Avrupa'ya gitti. Bu da Avrupa'nın uyanışını hızlandırdı. Fetihle ilgili ilginç kehanetler de var. Mesela Bizans İmparatoru Konstantin'in mezarı bulunursa şehrin tekrar Hristiyanların eline geçeceğine inanılırmış. Bu tür efsaneler İstanbul'u daha da gizemli bir şehir haline getiriyor değil mi? Bugün İstanbul'un fethi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Mayıs'ta yapılan törenler sanki o günü yeniden yaşatıyor gibi. Düşünün, aradan neredeyse 600 yıl geçmiş ama hala o günün heyecanını yaşıyoruz. İşte dostlar, İstanbul'un fethinin hikayesi bu. Sadece bir savaşın değil, koskoca bir çağın hikayesi. Fatih Sultan Mehmet'in dehası, Osmanlı askerlerinin cesareti ve biraz da kaderin bir araya gelmesiyle yazılan bir destan. Bu olay, tarihte öyle bir iz bıraktı ki, bugün bile etkilerini görüyoruz. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İstanbul'un fethi olmasaydı dünya tarihi nasıl değişirdi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.